bir Roman Müslümanla karşılaşmış olduk. Burada çok az rastlanan bir şey. Burada benim çok zorlu bir kaynanam yatıyor. Ölümle geldiği vakit herkese eşit davranıyor. Ama buraya girdiğimiz vakit çok fazla bir mezarlık havası hissetmedik. Dünya alem herkese merhaba. Ölüm çoğu kimse için bir ayrılık ve acı anı. Fakat Mevlana gibiler içinse şebi aruz, yani sevgiliyle kavuşma anı, neşeli bir an. Bu durum sadece Mevlana için geçerli değil. Şu an Romanya'dayız. Romanya'nın en kuzeyinde Maramureş ilinde Spânța kasabasında bulunan insanlar da aynı Mevlana gibi ölümü ve ölüm anını bir neşe olarak görmüşler. Ve dünyada eşi benzeri çok az olan çok ilginç ve özel bir mekandayız, bir mezarlıktayız. Mezarlığın ismi Çimitrul Vesel, yani Neşeli Mezarlık. Selamünaleyküm. Neden Neşeli Mezarlık ve ne zaman bu ortaya çıkmış? İnsanlar burada bu mezarlıkta olmakla neyi amaçlıyorlar? Bunların hepsini şimdi beraber gezip göreceğiz. Mezarı gezmeye başladık. Gerçekten ilginç bir mezarlık. Yani normalde mezarlıklar böyle içeri girdiğiniz vakit siyah taşlar veya gri taşlardır. Yani sizi bu dünyadan koparır, yani öbür tarafa götürür. Biraz kasvetli havası vardır. Ama buraya girdiğimiz vakit çok fazla bir mezarlık havası hissetmedik. Yani her taraf cıvıl cıvıl. Resimler var, çiçekler var. Yani renk olarak da masmavi her taraf. Yani burada mezar taşları diyeceğim ama mezar taşı değil. Bunların hepsi ahşap. Yani mezar başlıkları. Mezar başlıklarında insanların işte resimleri var, benzetmişler. Aşağıda o insanlarla ilgili böyle güzel bir kitabe şeklinde hayatlarını anlatan kısa yazılar var. O yazıların bazıları tabii komik yazılmış. İnsanlar gülsün, neşelensin diye. Hemen bu mezar başlıklarının arkasında da o insanların yapmış oldukları işler var. Yani yaşarken hangi işle meşgul edilse o işlerini de orada resmetmişler. Yani içeri girince böyle bir mezarlıktan daha çok sanki bir ekspozisiye, bir sergiye girmiş gibiyim. Yani bir nasıl söyleyeyim, mezar başlığı sergisi veya bir resim sergisine girmiş gibi insan kendisini hissediyor. Değişik. Mezarlıkta şöyle bir baktığınız vakit sanki mahalleyi görüyorsunuz burada. Ya insanları canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Kimisi işte tarlada çalışıyor. Kimisi öğretmen sınıfta ders veriyor. Kimisi akşam işte çocuğuna evde ders çalışıyor. Öbürü araba sürüyor. Bir diğeri bakıyorsunuz orada yemek pişiriyor. Öbürü kitap okuyor. Ya bu şekilde yani sosyal yaşamın içerisindeki bütün o canlılığı mezar taşlarında görebiliyorsunuz. Gelen insanlar gerçekten bakınca buradan bir hayat, bir canlılık okuyabiliyor ve neşelenebiliyorlar. Umarım ya bu canlılığa, bu neşeye vesile olan yerin altındaki o insanlar da aynı şekilde neşelidirler. Mezarlıktaki bunlara kuruçe diyorlar. Yani mezar başları tamamen mavi. Stil olarak da aynı, çünkü aynı ustadan çıkmış bunlar. Bu mezar başının önünde o insanın kısa böyle hayat özeti, bazıları böyle bir komik bir şekilde anlatılmış. Arka taraflarında da yine genelde baktığımız vakit yaptıkları işleri anlatıyor. Mesela burada Maodihnesk Ion Manumesk, yani burada benim adım Ion, ben burada yatıyorum diyor. Aşağıda işte kaç tane çocuğu olduğunu söylüyor, genç yaşta öldüğünü söylüyor ve çocuklarını sevdiğini söyledikten sonra şu an diyor ben sizden ayrı olsam da bilin ki ben sizi çok seviyorum. Bu şekilde yani duyguları buraya ifade etmiş oluyor. Arka tarafta da ne iş yaptığını gösteriyor. Yaptığı iş olarak da çiftçiymiş, bir traktörü varmış ve o traktörle servis veriyormuş, hizmet veriyormuş. Burada da yaptığı işi resmetmiş. Burada da genç yaşta ölmüş birisi Aici Eu mă odhnesc Pop Grigore. Grigore isminde birisiyim diyor. Ben burada yatıyorum. Ve diyor traktörümü çok seviyordum. Traktörümün üzerinde diyor suika, yani rakı içerkenki halim benim en güzel halimdi. O rakı da burada erikten yapılma bir rakı, sert bir rakı. O şekilde hayatını tanımlıyor. Ama arkasından da genç bir yaşta öldüm. Daha yaşayacak çok şeyim vardı diyor. Bu da mezardaki en ilginç mezar başlıklarından bir tanesi.
Bizde normalde kadınlar kaynanalardan şikayet eder. Ama burada bir erkek kaynanasından şikayet ediyor. Ve diyor ki burada benim çok zorlu bir kaynanam yatıyor. 3 gün önce beraberdik diyor. Eğer o ölmeseydi şu an burada ben olacaktım. O benim yerime bunları yazmış olacaktı. Bu hayatta eğer mutlu olmak istiyorsanız güzel bir kaynana seçin diyor. Burası da Cimitir Vesel, yani bu neşeli mezarlığı ilk yapan insanın mezarlığı. Yani bu mezarlığı bu insan kuruyor. 1935 yılında başlıyor buradaki bu şekilde mezar başlıklarıyla defin işlemi. Ta ki 1977 yılına kadar buradaki bu mezar başlıklarının hepsini yapan insan bu insan oluyor. Kendisi aynı zamanda bir halk ozanı ve bu şekilde bir mezarlığı da işte ölümü neşeli bir an olarak değerlendiren Datçalılardan ilham aldığı söyleniyor. Ve onlardan aldığı ilhamla böyle bir mezarlık yapmaya karar vermiş. Ve bugün bu mezarlık dünyanın her tarafında bilinen meşhur bir mezarlık haline gelmiş. Ion Pıtraş öldükten sonra bu mesleği onun yerine onun çırağı olan Dimitru Pop devam ettirmiş. Şu an Ion Pıtraş'ın evi bir anma evi olarak kullanılıyor. O evi de ziyaret edeceğiz. Aynı zamanda bu mezar başlarını nasıl yaptığını bizzat orada atölyesinde yerinde görmüş olacağız. Cimitir Vesel'i ilk yapan Ion Pıtraş'ın evine gelmiş olduk. Ondan sonra da onu devralan talebesi de Dimitru Pop. Fakat şu an talebesi de vefat etmiş. Talebesinin eşiyle beraberiz. Burayı böyle bir anma evi gibi yapmışlar. Memorial House yapmışlar. Şimdi beraber bir gezeceğiz. Hem kendisi bir anlatmış olacak, kendisinden dinlemiş olacağız bu mezarlığın hikayesini. Hem de hemen yan tarafta atölye var. Bu mezar taşlarını, bu ilginç mezar taşlarını nasıl yaptıklarını yerinde görmüş olacağız. Vă rog să poftiți înăuntru, bună ziua, poftiți. I-a murit un prieten de-a lui și vrând să-i facă ceva mai deosebit, a făcut o cruce cu o imagine, câteva versuri și a pus-o în cimitir. Și de aici a început toată povestea, a prins la lume. Iar în anul 1958 este aici primul articol despre dânsul în Franța, cineva din Franța a scris despre dânsul acolo. De fapt, în zona noastră aici erau dacii liberi și dacii întâmpinau nașterea cu plânsul și moartea cu râsul. Și probabil și de aici Vesel, cimitirul Vesel, a publicat acolo în Franța articolul și a scris că nicăieri în lume nu te duci într-un cimitir să râzi de moarte decât la cimitirul Vesel de la Săpânța și uite că așa a rămas, cimitirul Vesel. Crucea se face după ce moare cel care decedează, după ce moare, familia vine și comandă crucea. La noi nu se pune decât după un an. Familia doar comandă crucea și meșterul se ocupă absolut de tot. Sculptură, pictură, poezie și tot. Crucea vine doar pusă la mormânt. Și familia acceptă ce se scrie acolo? Sigur. N-am avut. De exemplu, soțul, el n-a avut niciodată nicio problemă cu familia sau... Mă rog. Soțul a învățat de la dânsul, de la meșterul Stan Pătraș, de la vârsta de 9 ani. Și după moartea lui, din 1977, a rămas exact în atelierul în care s-a început, de fapt, cimitirul Vesel. Aici este și soțul sau dincolo, o să-l vedeți și pe el. Atunci, după soțul dumneavoastră, adică Dimitru Pop, cine acum urmează meseria? Este strănepotul lui Stan Ion Pătraș, ginerele meu, și îl cheamă tot Stan Ion Pătraș, ca și pe fostul meșter. Foarte bine, o să vedem. Haideți, vă rog, poftiți. Bună ziua! Fac parte din familia lui Stan Ion Pătraș, e stră-unchiul meu. Chiar îi port numele, mă cheamă la fel ca pe dânsul, Stan Ion Pătraș. Și sunt și ginerele lui Dimitru Pop, cel care a continuat munca lui Stan Ion Pătraș. Tot e manual, totul e din daltă și din ciocan. Prima dată, uitați, dacă vedeți aici, așa e, o bucată de lemn. După aia, următorul proces, se decupează lemnul, uitați, ca și asta. Ce vedeți aici, se decupează
partea de sus și o bucată din partea aceea acolo se pune pentru a-i da forma la cruce. După care se aleg motivele, astea ce le vedeți pe margini. Astea sunt motive dacice, sunt motive luate de pe fețe de masă tradiționale, cămeși tradiționale. După ce s-a terminat cu asta, urmează textul. După ce s-a făcut textul, se face imaginea, pentru că oarecum imaginea trebuie să reflecte în text. Ceea ce scrie în text trebuie să apară în imagine. De exemplu, dacă omul i-a plăcut animalele, o să fie un om cu animale. Sau depinde de fiecare persoană cu ce s-a ocupat sau ce i-a plăcut în viață. Și atunci, oarecum, cele două se combină între ele, textul cu imagine. Am înțeles. Am înțeles că textul dumneavoastră scrieți. Da. În mare parte, da. Mai sunt persoane pe care nu le cunosc așa de bine și așa, atunci mă mai consult cu familia, mai pun întrebări, mai să aflu ceva despre persoană, dar textul în sine eu îl scriu, chiar dacă îmi dă familia anumite detalii despre persoana. Dacă nu o cunosc, pe persoanele pe care le cunosc, atunci nu am nevoie de ajutorul familiei. Familia de cele mai multe ori vine, dă comandă de cruce și vine ziua când trebuie să o ridice, atâta. Ea nu știe despre cruce absolut nimic. Vine doar în ziua când trebuie să o ia. Aici e original, da. Aici nu se folosesc mașinării, nu se folosesc nimic. Totul e manual, exact cum s-a început. Cum a lucrat pătraș, așa a lucrat și socru și la rândul meu eu acum. Mulțumesc mult! Cu drag! Și Bună mi-a treabă. făcut plăcere. Mulțumesc! İyon Pıtraş'ın evini gezmek için 10 lei veriyorsunuz. Fakat ilginç, böyle biletler hoşuma gitti. Biletler kartpostal gibi. Mezarlığın tam ortasında güzel bir kilise yapmışlar. Kilisenin girişinde de bu şekilde mum yakılan yerler var. Burası hayatta olanlar için, burası da ölmüşler için yakılan mumlar. Hayatta olanlara iyi bir dilek olsun diye, ölmüşler için de rahmet olsun diye bu mumları yakıyorlar. Ölüm her ne kadar neşeli olarak gösterilmeye çalışılsa da ölümün yüzü soğuktur derler. Ölüm bu dünyadaki belki en adil şey. Hani derler ya, oyun bittiği vakit şah da, vezir de, piyon da aynı kutuya doldurulur. Bunun gibi ölüm de geldiği vakit herkese eşit davranıyor ve herkesi bu dünyadan öbür tarafa gönderiyor. Ölümü Mevlana Şebi Arus olarak görmüş, yani sevgiliyle buluşma gecesi olarak değerlendirmiş. Veyahut şairlerimizin dediği gibi, ölüm perde arkasından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölüm bize bayram sevinci, hoşnut ise yaradan yolda bulunmuş inci. Bunun gibi tasvir etmişler. Veyahut Orhan Veli'nin dediği gibi, ölüm Allah'ın emri ama ayrılık olmasaydı. Yani bu şekilde ölümü nasıl tasvir ederseniz edin, neticesi itibariyle ölüm bizi bu hayattan koparan şey. Önemli olan yaşarken onurlu bir hayat yaşamak ve bu dünyada da öbür dünyada da itibar sahibi olabilmek. Böyle olduğu vakit yaşamın da bir manası oluyor. Öldükten sonrasıyla alakalı da güzel umutlarımız olabiliyor. Video çekerken arkamdan selamünaleyküm deyip geçti. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sonra geldi bizimle tanıştı. Bizim herhalde Türk olduğumuzu anlayınca. Bir Romen kendisi. Daha önceki ismi Diodor, şimdiki ismi Ömer olmuş. Yani ilginç bir Romen Müslümanla karşılaşmış olduk. Burada çok az rastlanan bir şey. Dolayısıyla kendisiyle bir tanışalım. How did you become a Muslim? Well, I was in Constanza. I felt it, like I was in my church as a Christian. I was participating to a service, something like that. I took the Holy Communion, and after that I went out, seen the quarter moon on a mosque, and it was like guided. It was very simple. I felt to enter the mosque. I asked the lady from there if I may enter even in the building. When I went inside, I felt like a lot of peace, light, lots of calm down feelings. And I've asked her how can I become a Muslim, and she told me, yes, if I want, even now I can.
And after that, I think it was from Shaitan. Firstly, learn lots of the theory, the background of the Islam, and after that, if I would still like to be part of it, I should become. I was telling her, no, I want to become now. I felt it. Now being excited about the new path on which I am is like I'm much more enthusiastic about Islam than the Christianity before. Bună, vă iubesc, v-am întâlnit pe toți pe care v-am întâlnit din Turcia, sunteți foarte de treabă, foarte faini, inclusiv și pe Ibrahim îl salut, ca un nou tată, zic așa, care mi-a ținut de tată. Vă doresc tot bine și Assalamu alaikum, merhaba, seni seviyorum. Dünyadaki en ilginç yerlerden birisini gezmiş olduk. Ölümün neşesini burada görmüş olduk insanların mezar taşlarında. Fakat bizi neşelendiren bir başka şey de Diodor'la, yani Roman ismi, şimdiki ismiyle kendi öyle ifade ediyor. Ömer'le tanışmak oldu. Güzel bir söyleşi de yapmış olduk. Bizim için güzel bir karşılaşma oldu bu. Bugünkü programımızı da burada bitiriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Dünya alem, hoşça kalın. Hoşça kalın.